Karides akvaryumu kurarken yaptığınız bir hata ilk günden ortaya çıkmaz. Haftalarca hiçbir şey olmaz. Ama sonra aniden karidesleriniz ölmeye başlar. Görünürde bir hata yoktur ama mikroskobik düzeyde sistem çoktan çökmüştür. Sorun sizin yetenekleriniz değil, suyu onların gözünden görememek. Bugün karides akvaryumu kurarken dikkat edilmesi gereken 5 noktayı inceliyoruz. Yeni bir akvaryum suyu her zaman berraktır ve berraklık en büyük tuzaktır. Su temiz görünür ama aslında zehirlidir. Karidesler filtrelenmemiş biyolojik atıklara karşı tamamen savunmasızdır. Azot döngüsü tamamlanmamış bir suya karides eklemek onları zamanla öldürecektir. Bu hobiye yeni başlayanların yaptığı en yaygın hatadır. Mekanik çok basit aslında. Akvaryuma giren her organik atık çürür. Çürüyen atık amonyağa dönüşür. Amonyak karideslerin solungaçlarını yakar ve onları öldürür. Bu noktada bakterilerin devreye girmesi gerekiyor. Yani iyi huylu bakteriler, zehirli amonyağı yiyenler ve onları nitrite çevirenler. Bu döngülerden detaylı olarak daha önceki videolarımda çok kez bahsettim. Ancak yeni kurulmuş bir akvaryumda bu bakteriler henüz yok. Tank tamamen boştur. Bu nedenle azot döngüsü için en az 4 hafta beklemeniz lazım. Varsa su testlerinizle amonyak ve nitrit seviyesini ölçebilirsiniz. Beklemezseniz koloninizin biyolojik temelini baştan çürütmüş olursunuz. Sabır bu hobideki en güçlü filtreniz. Tamam, döngü tamamlandı. Suyunuz hazır. Karidesleri aldınız, eve getirdiniz. Poşeti açıp onları doğrudan akvaryumun içine bıraktınız. Bu uygulayabileceğiniz en hızlı infaz yöntemi olur. Karideslerin fizyolojisi balıklardan tamamen farklı. Balıklar küçük değişimleri tolere edebilirler. Karidesler edemez. Ani değişimler onları doğrudan öldürür. Bunun nedeni ozmotik basınç. Karidesin kanı yani hemolenf sıvısı çevresindeki suyun kimyasal yoğunluğuna göre iç basıncını ayarlar. Karidesi getirdiğiniz poşetteki su ile akvaryumunuzdaki su arasında küçük bir iletkenlik yani TDS veya pH farkı olabilir. Karidesi yeni suya attığınızda bu ani basınç farkı karideslerin hücrelerini patlatır ya da hücredeki tüm suyu vakumlar ve kurutur. Bunun çözümü genelde damlatma yöntemi. Akvaryum suyunu saniyede damla damla olacak şekilde saatlerce karides kabına aktarmalısınız. Su çok yavaşça karışmalı ve karidesler hücresel basıncını yeni suya adapte etmeli. Ya da ara ara küçük su eklemeleri yaparak karidesinizi yeni suya alıştırmalısınız. Bu işlem atlandığında karidesleriniz ilk gün belki ölmez. Gizli bir hücresel hasar alırlar. Siz her şeyin iyi gittiğini zannederken haftalar sonra hiçbir sebep yokken karidesleriniz ölmeye başlar ve suçu yine kendinizde bulursunuz. Suyun döngüsü harika. Adaptasyonu yavaşça yaptınız ancak karidesleriniz yine de ölüyor. Ölen karideslerin gövdesinde belirgin beyaz bir çizgi var. Bu beyaz çizgi bir hastalık değil, bir bakteri ya da parazit saldırısı da değil. Bu bir mineral krizi. Akvaryumcular buna ölümün beyaz çemberi diyor. Karidesler büyümek zorundadır. Büyümek için de eski dış iskeletlerini yani kabuklarını parçalayıp atmaları gerekir. Bu fizyolojik sürece deri değiştirme deniyor. Yeni, daha büyük ve esnek bir zırh inşa etmek için sudaki kalsiyum ve magnezyum minerallerini emerler. Suyun genel sertliği ve karbonat sertliği bu süreçte çok önemli. Bununla ilgili detaylı bir video yapmıştım. Kanalımdan bunu izleyebilirsiniz. Eğer suda yeterli mineral yoksa yeni kabuk düzgün oluşamaz. Karides eski kabuğunu yırtamaz ve kendi bedeninin içine sıkışır. Gövdesinde o beyaz çizgi belirir. Bu karidesin kendi bedenine hapsolduğunu anlatır. O kabuğun içinden çıkamaz ve saatlerce çırpınarak boğulur. Suyu çok fazla yumuşatan aktif topraklar veya saf ters ozmoz suyu ya da içme suyu kullandığınızda mineralleri dışarıdan geri eklemezseniz bu kriz büyük olasılıkla yaşanır. Parametreler stabil olmalı. Neokaridina türleri için 4 ile 8 arasındaki GH ideal bir hedef. Suyun içindeki mineraller onların zırhıdır. Eğer bu mikroskobik dünyanın ardındaki biyolojik gerçekleri öğrenmek hobinize değer katıyorsa videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu basit destek daha fazla sualtı gizemini araştırmamı sağlıyor. Şimdi dördüncü ve en büyük yanılgıya geçelim. Akvaryum sahibi karideslerini sever ve beslemek ister. Sürekli akvaryuma hazır yem atar. Karidesler yeme koşar. Ancak bu sürekli besleme eylemi hobicinin kendi vicdanını rahatlatmasından başka bir şey değildir. Fazla yem akvaryumu zehirler. Amonyak patlaması yaratır. Planaria veya hidra gibi karidesleri avlayan ölümcül parazitlerin çoğalmasına zemin hazırlar. Fakat daha büyük bir sır var. Karideslerin asıl besini sizin attığınız o ticari yemler değil. Onların gerçek besini biyofilmlerdir. Biyofil, akvaryumdaki tüm organik yüzeyleri kaplayan bakteri, yosun, protein ve mikroorganizma tabakasıdır. Karidesler günün 24 saati bu görünmez büfeden beslenirler. Tırnak büyüklüğündeki yavru bir karides sizin attığınız o ticari yemleri yemez. Hayatta kalmak için sadece biyofilme muhtaçtır. Yeni kurulmuş, tamamen pürüzsüz ve tertemiz bir akvaryum steril bir hastane odası gibidir.
İçinde hiç biyofilm yoktur. Eğer akvaryumunuza karides eklerken acele ederseniz bu temizlik içinde açlıktan ölebilirler. Bu yüzden akvaryuma Hint bademi yaprakları, odunlar, canlı bitkiler eklemelisiniz. Bu organik materyaller suda yavaşça çürürken üzerlerinde büyük bir biyofilm tabakası oluşturur. Akvaryum ne kadar eski ise, taban ne kadar pis görünüyorsa mikro yaşam o kadar zengindir ve koloninizin çoğalma şansı o kadar yüksektir. Temizlik her zaman sağlık demek değildir. Son ve en acımasız noktaya geldik. Akvaryumunuz kusursuz çalışıyor. Her kimyasal parametre doğru. Biyofilm her yeri kaplamış. Ama günler geçiyor ve karidesleriniz hala ölüyor. Bu noktada sebep akvaryumun içinde değildir. Sebep dışarıdan gelen kimyasal bir suikast olabilir. Karidesler omurgasız canlılardır. Biyolojik sistemleri ağır metallere ve hava yoluyla gelen toksinlere karşı çok hassastır. Balıklar için güvenli olan bitki sıvıları ya da gübreler eğer içlerinde eser miktarda bile bakır bulunduruyorsa karideslerinizi saniyeler içinde öldürebilir. Çünkü karidesin kanı oksijen taşımak için bakır tabanlı bir protein olan hemosiyanin kullanır. Suya dışarıdan karışan fazladan bir bakır veya tarım ilacı karıntıları bu biyolojik solunum sistemini tamamen felç ederek karidesinizi boğar. Sadece akvaryum için olan ürünler tehlikeli değildir. Evde kullandığınız oda spreyleri, sinek ilaçları, parfümler ve hatta akvaryuma dokunmadan önce iyi yıkanmamış elinizde kalan sabun artıkları, yeni aldığınız bir akvaryum bitkisi üretim çiftliğinde salyangoz ilacına maruz kalmışsa o bitkiyi doğrudan akvaryumunuza koymak karideslerinizi öldürebilir. Ellerinize, çevrenize, kısacası akvaryumunuza giren her materyale dikkat etmek zorundasınız. Karides akvaryumu kurmak hassas olmayı gerektiriyor. Kendi acımasız kuralları olan kapalı bir biyosfer. Her zaman berrak suya kanmamak lazım. Kimyasal basınca saygı duymak, doğal süreçleri hızlandırmaya çalışmamak ve görünmeyen mikroskobik yaşama alan açmak zorundayız. Bu saydığımız hatalara dikkat ettiğinizde karides akvaryumunuz sadece hayatta kalmaz. Kendi kendine yeter, çoğalır ve izlemesi büyüleyici bir su altı müzesine dönüşür. Doğanın minyatür kusursuzluğu camın ardında nefes almaya başlar.